Çocuklar da bize belki el sallar değil mi? Hello. How are you? İyi ya. Bundan sonra eve böyle bir tezgah yapacağım ben. Buyurun bakalım. Sen burada. Bir daha geldiğinde bakalım görecek miyim seni? Okonomiyaki yiyoruz. Hello. Su alçaldıkça yapıya yaklaşabiliyorsun. Siz olmasanız da çıkabilirim. Bizim memlekette büyükannemin yaptığı gibi yapamıyorlar ama Okonomiyaki herkese tam da buranın semalarına yani 580 metre yükseklikte atom bombası patlatılıyor. Hiroşima'ya gitmeden önce uzun süre düşündüm. Hiroşima'ya gitmek kolay ama gerçekten dinlemek biraz cesaret istiyor. Osaka'dan Hiroşima'ya gidiyoruz bugün. HIS Histral. Morning. I am Erkut Özen. Yeah, how are you? My name is Yuko. Yeah, okay. So no one will accompany you. Okay. Oh no, so this related to Okay. yeah. Okay, thank you. Nice to meet you. Yine Shinkansen'deyiz. Bu sefer yol çok uzun değil. Nereye kadar gidiyoruz? Hiroşima'ya kadar gideceğiz. Zamanında Hiroşima'ya gitmek bu kadar kolay değildi sanıyorum ama şimdi Shinkansen reklamı gibi oldu. Hadi bakalım orada görüşürüz. Evet, Hiroşima'ya geldik. Aslında Hiroşima'ya gelmek Osaka'dan yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi. Histravel'a geldik. Böyle de bir şey verdiler bize, kaybolmayalım diye sanıyorum. Hiroşima'ya vardığınızda ilk hissettiğiniz şey şaşkınlık oluyor. Çünkü şehir normal, hayat devam ediyor. Böyle bir felaket atmosferi bekliyorsanız bulamazsınız. Kim bilir, belki de en zor olan budur. Bugün dünyada bu şehir sadece tek bir anla anılıyor. 6 Ağustos 1945, saat 08:15. Ama unutmayın, hiçbir şehir tek bir an değildir. Would you like to see the appropriate plane? Hiroşima'ya vardığınızda ilk fark ettiğiniz şey bence şu oluyor. Böylesine bize Hiroşima denildiğinde aklımıza gelen o Hiroşima kelimesinin etkisini yaşamayan bir kent var burada. Böyle dramatik bir şehir gibi durmuyor burası. Geniş caddeler, düzenli binalar, sakin bir akış var. Bu tesadüf değil. Hiroşima sıfırdan bilinçli bir şekilde aslında yeniden planlanmış, yeniden yapılanmış bir şehir. Planlama burada bir konfor değil aslında. Koca bir bağlam sağlıyor. Böyle bir şehirde sadece yürümek yetmiyor. Nerede duracağınızı da bilmek gerekiyor. Tam da buranın semalarına yani 580 metre yükseklikte atom bombası patlatılıyor. 600 metre yüksekliğe yakın bir yerde. Çocuklar da bize belki el sallar değil mi? Hello. Little Boy isimli atom bombası işte Hiroşima'da buraya atıldı.
Müzenin kapısından içeri girdiğinizde tonunuz değişiyor. Adeta burada hızlı yürüyemiyorsunuz. Çünkü her obje hayatın bir parçası. Burası bir felaket alanı değil, bir hafıza alanı ve hafıza yüksek sesle konuşmaz. Bugün Hiroşima'da Barış Müzesi'ni geziyoruz. Olağanüstü etkileyici bir yer. Peace Memorial Museum olarak geçen burası. Farklı bir müze çünkü burası aslında bir savaş müzesi değil. Askeri tarih falan anlatılmıyor. Tank, silah, strateji falan yok. Onun yerine gündelik hayat, günlük hayattan sahneler var, artı bilgiler var. Ve gündelik hayattan sahneler biraz da yıpratıcı da olsa bu müzede Hiroşima'nın o dönemki haline dair çok fazla akılda kalıcı detay da veriyor. Yanmış okul çantaları, durmuş saatler, erimiş cam şişeler. Müze savaşı değil, savaşın siviller üzerindeki sonucunu gösteriyor. Bu yüzden çok etkiliyor. Buradan çıkan herkes aynı duyguyla çıkıyor ama bu duygu aslında öfke değil. Daha çok bir düşünme hali oluşturuyor. Gerçekten düşündürüyor. Savaşın ne kadar kötü olduğunu aslında böyle yerlerde İnsan yeniden hatırlıyor ama aslında sürekli unutmamamız gereken bir şey olduğunu da hatırlatması böyle müzelerin en büyük etkilerinden biri. Gerçekten bu tip yerlerde en azından savaşın ne kadar kötü olduğunu hatırladığımız kadar ve çıktıktan sonra unutmamamızın da tam olarak ne söyleyeceğini insan bilemiyor kimi zaman buralarda ama savaşın ne kadar kötü olduğunu hatırlamak için önemli noktalardan bir tanesi burası. Böyle müzelerde insan farklı ruh hallerine girebiliyor ama dediğim gibi aslında düşünme hali, verdiği düşünme hali, verdiği acıdan, üzüntüden çok daha önemli. Vietnam'da da benzer şeyler yaşamıştık. Vietnam'da da benzer şeyler görmüştük. Hiroşima geçtiğimiz yüzyılın, hatta artık büyük savaşların yaşandığı en büyük savaşın, ki umarım en büyük savaş inşallah o olmuştur. Bundan sonra da daha büyük bir savaş olmaz ki çok inandırıcı gelmiyor biliyorum, bana da öyle. Ama olağanüstü etkileyici bir yer. Hiroşima'ya gelmek her insanın aslında yapması gereken bir şey. Vietnam'a da gittikten sonra bir an insan bir düşüyor, bir şeyler düşünüyor. Savaşın ne kadar kötü olduğuyla alakalı ama sonra yeniden gündelik hayat devam ediyor. Normal olması gerektiği gibi. Burada da aynısı olacak ama işte benim derdim olmaması gerektiğiyle ilgili. Bakın bomba burada düşüyor, canlandırılmış ve patladı. Tarih bazen bize çok eskilerde, çok gerilerde, çok uzak mesafe gözüküyor ama burada o mesafe kalmıyor. Ve o an şunu fark ediyorsunuz. Hiroşima'yı gezmiyorsunuz. Hiroşima sizi durduruyor. Ama bu şehir yalnızca geçmişten ibaret değil. Hiroşima yeniden ayağa kalkmış bir şehir. Ve belki de en güçlü mesaj işte bu. Şimdi okonomiyaki yiyoruz. Hello. Okonomiyaki yemeğe geldik. Okonomiyaki nefis bir yemek. En azından sunumları çok güzel. Tabii ki bizim memlekette büyükannemin yaptığı gibi yapamıyorlar. Ama okonomiyaki herkese lazım bir yemek. İçinde neler olduğunu sayacağım ama bir takım çeşitleri var. Yine noodle'ı bu tezgahlarda misler gibi paylaştırıyorlar. Üstlerine balıktı, işte yenecek başka etlerdi, domuzdu, normal etti gibi şeyler de atıyorlar. Eğer bu tura gelirseniz alerjiniz varsa veya işte domuz vesaire gibi hassasiyetleriniz varsa bununla ilgili de menüler mevcut. Buna çok dikkat ediyorlar okonomiyaki yaparken. Bu da yine benzer bir usulde farklı sunumlarda gerçekleştirdikleri nefis işler ya. Okonomiyaki. Herkes okonomiyaki yesin. Bundan sonra eve böyle bir tezgah yapacağım ben. Nefis bir turdayız. Devam. Şimdi feribota bir araç gibi biniyoruz. Nereye? Miyajima Adası'na gidiyoruz. Hiroşima'nın gerçekten çok yakınında. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla Miyajima iskelesine geliyorsunuz. İskeleden buraya feriyle birlikte geçiyorsunuz.
Daha sonra Torii kapısına doğru bir yürüyüş var. His Travel Japonya ile güzel bir gezi gerçekleştiriyoruz. Buradaki turlar arasında da yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri olduğunu söyleyebilirim size. Miyajima'da aslında yapı doğanın bir parçası. Burada su yükseldikçe yapıya yaklaşamıyorsun ama su alçaldıkça yapıya yaklaşabiliyorsun. Yani doğa istediği zaman senin yapıya yaklaşmana ve yapıdan uzaklaşmana fırsat veriyor. Yani mimarinin bir parçası haline geliyor ve sen doğaya asla karşı çıkamıyorsun. Miyajima'nın Torii kapısında en önemli özelliklerinden bir tanesi işte bu. Miyajima'nın pagodanın oradan görünüşü de tam olarak böyle. Sizin için çıktım. Çok da yorucu değil aslında. Siz olmasanız da çıkabilirdim. Demek hepiniz buraya toplandınız. Buyurun bakalım. Sen burada. Bir daha geldiğinde bakalım görecek miyim seni? Belki de alırlar ama ben seni bırakmış olayım. Ben Erkut Özen. Bugün His Travel'la Hiroşima ve Miyajima turuna geldik. Nefis yerler gezdik. Osaka'dan buraya gelip harika bir günü burada geçirdik. Hiroşima bana çok iyi bildiğim, çok kez söylediğim bir şeyi yeniden hatırlattı. Seyahat sadece görmek değil. Bazen anlamaya çalışmak, bazen de susmaktır. Hiroşima'ya saygılarla.